Merhaba koçlar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2026'nın en güçlü gökyüzü olaylarından biri 17 Şubat'taki güneş tutulması, sizin için adeta toplumsal sahneye çıkma, görünür olma ve yeni bir vizyon kurma dönemini başlatıyor. Tutulma haritanızın 11. evinde, yani dostluklar, sosyal çevre, hedefler ve idealler alanında gerçekleşiyor. Bu alan, ben kimlerle yürüyorum, neye hizmet ediyorum, hangi vizyonun parçasıyım sorularını tetikliyor. Ve bu tutulmanın enerjisi asla sıradan değil. Çünkü Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşurken Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Bu da hem sosyal hem finansal bağlamda sizi konfor alanınızdan çıkmaya zorluyor. Bu dönemde özellikle iş çevreleri, dost grupları veya sosyal medya alanlarında bir yenilenme, belki de kopuş sürecine girebilirsiniz. Kiminle aynı idealleri paylaştığınızı, kimlerle artık uyuşmadığınızı çok net göreceksiniz. Bazılarınız için bu bir dostluğun bitişiyle, bazılarınız içinse yeni bir çevreye, yeni hedefe yönelmekle sonuçlanabilir. Tutulmanın Uranüs etkisi beklenmedik fırsatları da beraberinde getiriyor. Belki de aniden topluluk içinde bir rol değişikliği yaşayacaksınız. Belki bir proje, bir dijital girişim, bir ekip çalışması sizi parlatacak. Ama her durumda artık eski çevrenizle aynı frekansta olmadığınızı fark edeceksiniz. Gökyüzü size diyor ki, yeni çağın insanı ol, değişimden korkma. Uranüs'ün Boğa burcundaki konumu sizin ikinci evinizi, yani parasal kaynaklar ve özgüven alanınızı tetikliyor. Yani sosyal çevrenizdeki değişim doğrudan gelir kaynaklarınıza yansıyabilir. Bir projeniz beklenmedik şekilde kazanç getirebilir ya da uzun süredir emek verdiğiniz bir alanda yön değişikliği yapmanız gerekebilir. Bu tutulma artık eski kazanç düzenin işe yaramıyor der gibi kendi değerinizin farkına varmanız, kazançlarınızı daha özgün bir yolla elde etmeniz için bir uyanış zamanı. Bu tutulmanın kader vurgusu sizin 12. evinizde gerçekleşen Venüs Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla güçleniyor. Bu iç dünyanızda büyük bir karmanın çözülüşü anlamına geliyor. Eski ilişkilerin, kapanmamış hesapların ya da bastırılmış duyguların şimdi yüzeye çıkma zamanı geldi. Ruhsal bir arınma, duygusal detoks diyebiliriz. Aynı zamanda bu enerji sizin için güçlü bir sanatsal ve sezgisel potansiyel de getiriyor. Rüyalarınıza, iç sesinize, sezgilerinize dikkat edin. Çünkü evren size semboller aracılığıyla konuşacak. Tutulmayla birlikte bir dönemi kapatıyor, artık sizi aşağı çeken bağlardan özgürleşiyorsunuz. Bırakma eylemi bu dönemde sizin için kutsal bir kapı gibi olabilir. Ve şimdi gökyüzünün asıl büyük haberi size geliyor. Neptün ve Satürn sizin burcunuzda, Koç burcunda kavuşuyorlar. Kavuşum açısındalar bu tutulma esnasında zaten. Bu hayatınızda yeni bir sayfa anlamına geliyor. Artık kim olduğunuzu, neye inandığınızı, hangi hayali inşa etmek istediğinizi tanımlama zamanı, ama bu kolay bir süreç olmayabilir. Bir yandan büyük bir vizyon, bir ideal sizi çağırırken öte yandan Satürn sizi sınayacaktır. Hazır mısın diye soracaktır. Bu tutulma içsel olarak sizi olgunlaştırıyor. Artık çocukça tepkiler değil, bilinçli seçimler zamanı. Neptün'ün sezgisel gücüyle Satürn'ün disiplini birleştiğinde kendi kimliğinizi yeniden yaratacaksınız. Merkür ise Balık burcunda sezgisel konumda ve Jüpiter'le de üçgen açısı var. Jüpiter de Yengeç burcunda. Sizin için çok güçlü bir duygusal iletişim fırsatı yaratıyor. Kendinizi ifade etmek, yazmak, konuşmak, öğretmek veya paylaşmak için ilham dolu bir dönem olabilir. Özellikle geçmiş deneyimlerinizi başkalarına aktarmak, birine rehberlik etmek ya da yaratıcı bir çalışmada bulunmak çok verimli olur. Sözleriniz başkalarının kalbine dokunabilir. Unutmayın, şimdi siz sadece kendi hayatınızı değil, bir grubun, bir topluluğun ya da kaderini etkileme gücüne sahipsiniz. Sevgili koçlar, 17 Şubat 2026 tutulması size diyor ki, kendi topluluğunu yarat.
Artık eski çevreler, eski roller, eski değer sistemleri size uymuyor. Kendinizi yeniden tanımlarken hem özgürleşecek hem de daha yüksek bir hedefe bağlanacaksınız. Tutulma size şu mesajı bırakıyor. Cesur olun ama bilgelikle gelecek sizin elinizde. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar. Güneş tutulması özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 17 Şubat 2026 tarihinde Kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Sevgili boğalar, 17 Şubat Kova burcundaki halkalı güneş tutulması sizin için dikkat çekici bir gökyüzü olayı bu. Adeta kader sahnesinde yeni bir kariyer sayfası açma anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 10. evinde, yani meslek, statü, hedef ve toplumsal imaj alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma adeta spot ışığını üzerinize çeviriyor. Artık görünür olma, toplumsal katkınızı yeniden tanımlama ve ben kimim, ne için tanınmak istiyorum sorularına net yanıt verme zamanı. Güneş ve Ay Kova burcunda birleşirken Boğa burcundaki Uranüs'e de kare açı yapıyor. Bu açı sizin için adeta kariyerde devrim anlamına geliyor. Bazılarınız için bu enerji ani bir iş değişimi, yeni bir pozisyon, belki de tamamen farklı bir alana yönelme şeklinde ortaya çıkabilir. Bazılarınız içinse kendi otoritenizi, kendi markanızı kurma cesareti olabilir. Uranüs zaten bir süredir burcunuzda ilerleyerek sizi kökten değiştiriyor. Bu tutulmayla birlikte artık saklanmak yok. Artık ben buyum deme, kimliğinizi mesleğinizle uyumlu hale getirme zamanı. Ama unutmayın, Uranüs her zaman tahmin edilemezdir. Bu yüzden bu dönem planlarınızı fazla katı yapmamanız, esneklikle hareket etmeniz büyük önem taşıyor. Gökyüzü size diyor ki değişimden korkma, çünkü bu seferki değişim seni gerçek potansiyeline götürüyor. Bu tutulma döneminde Venüs ve Kuzey Ay düğümü de Balık burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum haritanızın 11. evinde, yani dostluklar, sosyal çevre ve hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu sizin için oldukça hayırlı bir enerji. Yeni insanlarla tanışabilir, ruhunuza hitap eden dostluklar kurabilir ya da daha anlamlı toplulukların içinde yer alabilirsiniz. Artık ilişkileriniz benim için ne yapıyorlar değil, birlikte ne yaratabiliyoruz noktasına evrilecek. Venüs ve Kuzey Ay düğümü size ruhsal dostluklar getirecek. Ama bu enerji aynı zamanda sizi geçmişte kısıtlayan ilişkilerden veya faydasız topluluklardan uzaklaştırabilir. Güney Ay düğümde Başak burcunda, yani fazla eleştirel, hesapçı ya da küçük detaylara takılan insanlardan artık uzaklaşma zamanı. Gökyüzü size diyor ki ruhunla aynı frekansta titreşen insanlarla yürü, gerisi zaten doğal olarak elenir. Bu tutulma döneminde gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı var, aktif durumda olacak. Venüs ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu Başak'taki Güney Ay düğümü ile karşıtlık yapacak ve Yay burcundaki Lilith de kare açıda olacak her ikisine. Bu sizin için özellikle iş ortaklıkları ve finansal paylaşım alanında bazı gerilimleri tetikleyebilir. Otorite figürleriyle, yöneticilerle ya da üstlerle fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Bu enerji size meydan okuyor. Ama asıl amaç sizi kendi otoritenizi fark etmeye zorlamaktır. Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi duruşunuzu sergilemeye zamanı geldi. Gökyüzünde aynı anda Neptün ve Satürn de Koç burcunda kavuşum açısında olacaklar. Bu kavuşum haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı, içsel dünya ve geçmiş karmalar alanında gerçekleşiyor. Bu dönem derin bir ruhsal arınma sürecini başlatabilir. Kendinizi bazen yorgun, bazen belirsizlik içinde hissedebilirsiniz. Ama bu bir düşüş değil, bir yeniden doğuşun hazırlığı. Satürn burada sizi bilinçaltı korkularınızla yüzleştirirken Neptün o korkuları sevgiyle çözmenizi istiyor. Bir dönemin sonuna geldiğinizi, eski bir inancın, bir rolün ya da içsel bir yükün artık çözülmesi gerektiğini hissedeceksiniz. Bu kavuşum görünmeyeni görünür kılma süreci, meditasyon, içe dönüş, terapi,
dua, spiritüel çalışmalar bu dönemde size çok iyi gelir. Çünkü bu tutulmanın perde arkasında sizi kendinizle barışmaya çağıran bir enerji var. Merkür ise Balık burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açıda bu tutulma sırasında sizin için iletişim alanında güçlü bir ilham getiriyor. Arkadaşlarınızla, iş çevrenizle veya sosyal medyada paylaştığınız her kelime şifalandırıcı bir etkiyi yaratabilir. Yazın, konuşun, anlatın. Kelimeleriniz başkalarına yol gösterebilir. Jüpiter'in desteğiyle bir fikrinizin veya bir projenizin geniş kitlelere ulaşma potansiyeli var. Bu tutulma sizi sadece görünür kılmıyor, aynı zamanda ilham veren bir figüre dönüştürüyor. Sevgili boğalar, 17 Şubat 2026 tutulması sizin için bir dönüm noktası. Artık kendi yolunuzu çiziyorsunuz. Kariyeriniz, hedefleriniz ve toplum içindeki rolünüz tamamen değişiyor. Bazılarınız için bu bir statü değişimi, bazılarınız içinse içsel bir otorite kazanımı. Kısacası artık eski düzenin değil, özgürleşmiş bir benliğin temsilcisiniz. Gökyüzü size diyor ki gerçek güven eskiye tutunmakta değil, kendi ışığına inanmakta gizli. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci yaşamanızı diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 17 Şubat 2026'da Kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Sevgili ikizler, 2026'nın güçlü tutulmalarından biri olan 17 Şubat Kova tutulması sizin için ufuk genişletici, vizyon açıcı bir dönemi başlatıyor. Çünkü bu tutulma haritanızın 9. evinde, yani inançlar, yurt dışı bağlantılar, eğitim, medya ve yaşam felsefesi alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta artık küçük düşünme diyor. Yaşadığınız deneyimler, karşılaştığınız insanlar ve aldığınız kararlar sizi tamamen farklı bir düşünce düzeyine taşıyabilir. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşacak. Özgürlüğü, bağımsız düşünceyi ve yenilikçi bakış açılarını temsil ediyor onlar. Bu enerjiyi tetikleyen de Boğa burcundaki Uranüs'ün kare açısı sizin için büyük bir farkındalık kapısı açacak bu. Bir anda bugüne kadar doğru sandığınız şeylerin aslında sınırlayıcı olduğunu fark edebilirsiniz. Bu bir zihinsel uyanış dönemi. Klişeleri, kalıpları, eski düşünce sistemlerini yıkmak istiyorsunuz artık. Bazılarınız için bu tutulma bir yurt dışı bağlantısı, eğitim değişimi ya da bir seyahatle hayat yönünüzün değişmesine neden olabilir. Bazılarınız içinse hayat felsefenizi yeniden tanımlayacak güçsel bir içsel aydınlanmadır. Gökyüzü size diyor ki fikrini savun ama kendini de yenile, eski bilgi artık seni taşımıyor. Uranüs'ün kare açısı gizli dönüşümleri başlatacak. Uranüs'le kare yaparken haritanızın 12. evindeki sırlar, bilinçaltı korkular ve kontrol edemediğiniz temaları da harekete geçirecek Uranüs. Bu da gösteriyor ki önünüzdeki süreçte büyük değişim önce içinizden başlıyor. Uranüs burada perdeyi aralıyor. Artık farkında olmadığınız içsel sınırları görüyorsunuz. Gerçekten özgür müyüm diye soracaksınız kendinize. Belki bir fikir, bir inanç sistemi ya da bir geçmiş bağ sizi farkında olmadan tutuyor. Şimdi bunu fark edip özgürleşme zamanı. Bu içsel devrim sizi daha yaratıcı, daha sezgisel, daha derin bir düşünür haline getirebilir. Bu tutulma esnasında Venüs Kuzey Ay düğümüyle bu kavuşumda olacak 10. evinizde, yani kariyer alanınızda. Bu güçlü enerji meslek hayatınızda kaderi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Uzun süredir emek verdiğiniz bir konuda tanınabilir, destek görebilir ya da yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Kuzey Ay düğümü burada size topluma hizmet eden bir role çağırıyor. Artık sadece bilgi biriktiren değil, o bilgiyi insanlarla paylaşan biri olma zamanı. Venüs'ün zarif enerjisiyle itibarınız ve görünürlüğünüz artabilir.
Ancak bu kavuşum aynı zamanda Başak'taki Güney Ay düğümüne karşıtlık ve Yay'daki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da gösteriyor ki bazı kişiler sizin yükselişinizi hoş karşılamayabilir. Kıskançlık, rekabet veya dedikodulara karşı dikkatli olun. Ama Lilith burada bir şey de öğretiyor. Kendinizi savunmaktan korkmayın. Artık sahnedesiniz, görünürsünüz ve bu da doğaldır. Gökyüzünün en önemli yapı taşlarından biri de bu tutulmadan Neptün ve Satürn'ün Koç burcundaki kavuşum açısında olmaları. Bu kavuşum sizin 11. evinizde, yani hedefler ve sosyal çevre alanında gerçekleşiyor. Artık büyük hayallerin somut adımlara dönüşme zamanı. Bir hayaliniz vardı ama bir türlü disipline sokamıyordunuz. İşte şimdi Satürn size yapı kazandırıyor. Neptün ise o hayali anlamla dolduruyor. Yeni bir topluluk, bir proje, bir ekip çalışması veya ortak bir vizyon sizi çağırıyor olabilir. Bu dönem bir amaç için bir araya gelmek teması güçlü şekilde vurgulanıyor. Kısacası hayalinizi sistemli bir vizyona dönüştürüyorsunuz. Bu tutulma esnasında Merkür ise Balık burcunda, Jüpiter'le de üçgen açısı var. Sizler için müthiş bir iletişim gücü getiriyor. Yazmak, konuşmak, öğretmek, yayın yapmak veya bir bilgi alanında uzmanlaşmak için çok destekleyici bir dönem. Özellikle duygusal anlatımlarınız insanların kalbine dokunabilir. Bir YouTube kanalı, bir eğitim projesi, bir yayın ya da kitap çalışması gündeme gelebilir. Jüpiter sözlerinizi büyütür. Bu yüzden bu dönemde söylediğiniz her şeyin etkisi artar. Dikkatle kullanın. Gökyüzü size diyor ki zihnini değil kalbini de konuşmalarına dahil et. Çünkü bilgelik sadece bilgiden değil, anlayıştan doğar. Sevgili ikizler, 17 Şubat 2026 tutulması sizin için zihinsel bir devrim başlatıyor. Yani bir hayat görüşü, yeni bir öğrenme biçimi ve yeni bir yön doğuyor. Siz artık her şeyi bilen değil, her gün yeniden öğrenmeyi seçen bilge oluyorsunuz. Bu tutulma size şu mesajı bırakıyor. Gerçek özgürlük düşünceyle başlar ve siz artık kendi düşüncelerinizin sınırlarını aşıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 17 Şubat 2026'da Kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. 2026 yılının en güçlü tutulmalarından biri olan 17 Şubat Kova güneş tutulması sizin için derin, dönüştürücü ve ruhsal olarak yenileyici bir süreci başlatıyor. Bu tutulma haritanızın 8. evinde, yani krizler, dönüşümler, ortak gelirler, miraslar ve içsel gücünüzle bağlantılı alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma adeta artık yüzleşme zamanı diyor. Görmezden geldiğiniz, ertelediğiniz veya bastırdığınız duygular şimdi yüzeye çıkıyor. Ama bu bir yıkım değil, tam tersine yeniden doğuşun kapısı. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda özgürleşmek, duygusal bağımlılıklardan sıyrılmak ve kendi gücünüzü sahiplenmek temalarını öne çıkarıyor. Bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Yani değişim hem iç dünyanızda hem de sosyal çevrenizde tetikleniyor. Bir ilişkinin dinamikleri değişebilir, bir ortaklıkta güç dengeleri yeniden kurulabilir veya finansal olarak sizi yeniden yapılandırmaya zorlayan bir süreç başlayabilir. Uranüs'ün etkisi ani, beklenmedik ama öğreticidir. O size der ki kontrolü bırak, çünkü kontrol etmeye çalıştığın şey seni tutsak ediyor. Tutulma sizden güvenlik arayışını bırakıp duygusal cesaret göstermenizi istiyor. Kendinizi dönüştürmeye ne kadar izin verirseniz o kadar güçlenirsiniz. Bu tutulma döneminde Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum 9. evinizde, yani inançlar, vizyon, eğitim ve yaşam felsefesi alanında gerçekleşiyor. Bu enerji size büyük bir ruhsal farkındalık ve ilahi rehberlik getiriyor. Bazılarınız için bu bir öğretmenle, bir yol göstericiyle ya da spiritüel bir kavrayışla karşılaşmak anlamına gelir. Kuzey Ay düğüm burada size sezgilerinize güvenmeye, Venüs ile kalpten gelen bilgiyi paylaşmaya çağırıyor.
Bu dönem kalbinizle öğrendiğiniz bir bilgiyi hayat felsefenize dönüştürme süreci. Yani inanmak ve bilmek artık sizin için aynı şey değil. Kalpten gelen bilgi artık yaşam yolunuzun pusulası olacak. Ama bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da zihinsel karmaşa, kuşku ve eleştirinin artabileceğini gösteriyor. Kısacası kalbiniz evet derken zihniniz ama diyebilir. İçsel rehberliğinizi bastırmayın, evren sizden inançla hareket etmenizi bekliyor. Tutulmanın Uranüs'le kurduğu açı özellikle arkadaşlık, sosyal çevre ve toplumsal güven duygunuzu test edecek. Bazı kişiler size hayal kırıklığına uğratabilir bu tutulma sürecinde ya da bir çevredeki yerinizi yeniden tanımlamak zorunda kalabilirsiniz. Ama bu aynı zamanda yeni bağlantıların da doğabileceği bir dönem. Özgür düşünceli, farklı insanlarla tanışabilir, hayat vizyonunuzu paylaşabileceğiniz yeni topluluklara adım atabilirsiniz. Tutulmanın öğretisi açık. Başkalarına değil, kendi sezgine güven. Gökyüzündeki en önemli hizalamalardan biri de bu tutulma esnasında Neptün ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşum açısında olması sizin 10. evinizde yani kariyer ve toplumsal statü alanında gerçekleşiyor. Bu hem sorumluluk hem de ruhsal bir çağrı anlamına geliyor. Bazılarınız için bu anlamlı bir görev üstlenmek, bazılarınız için ise ruhsal ve sanatsal bir mesleğe yönelmek olabilir. Neptün burada vizyonu, Satürn ise gerçekliği temsil eder. Yani artık sadece hayal kurmak değil, o hayali yapılandırmak ve kalıcı bir temele oturtmak zamanı. Bu tutulma sizi adeta hayalini ciddiye al diyor. Kutsal bir sorumluluğa doğru hazırlanıyorsunuz sanki. Merkür ise Balık burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açıda bu tutulma esnasında size derin bir sözel şifa gücü getiriyor. Konuşmalarınız, paylaşımlarınız, hatta sessizliğiniz bile etkileyici olabilir. Birilerine rehberlik edebilir, farkında olmadan ilham alabilirsiniz. Eğitim, yazı, medya, yayıncılık veya ruhsal öğreticilik gibi alanlarda ilerlemek istiyorsanız bu dönem sizi destekliyor. Unutmayın, kelimeleriniz artık yalnızca bilgi değil, şifa taşıyor. Sevgili yengeçler, 17 Şubat 2026 Güneş tutulması size diyor ki korkularını bırak, yeniden doğ. Artık duygusal olarak geçmişe bağlı kalamazsınız. Bu tutulma sizi hem içsel hem de finansal olarak güçlenmeye çağırıyor. Bir kapı kapanıyor ama arkasından yepyeni özgür bir hayat başlıyor. Artık sadece hayatta kalmak değil, güçlü bir şekilde var olmak istiyorsunuz. Gökyüzü size fısıldıyor. Gerçek güven geçmişte değil, kendi içsel gücünüzde saklı. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 17 Şubat 2026 tarihinde Kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Sevgili aslanlar, 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri 17 Şubat'taki Kova burcundaki güneş tutulması. Sizin için ilişkilerde kadersel bir dönüm noktası anlamına geliyor. Çünkü bu tutulma haritanızın 7. evinde, yani evlilik, ortaklıklar, sözleşmeler ve açık düşmanlıklar alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma size şunu söylüyor: artık ilişkilerde eski denge yok. Yeni bir bağ kurmak istiyorsan önce kendini yeniden tanımla. İlişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Güneş ve Ay Kova burcundaki kavuşumu biz bilincini, adaleti ve karşılıklı anlayışı temsil eder. Ancak bu birleşim Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açıda. İlişkilerde ani değişim, özgürleşme ve beklenmedik kararlar gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu mevcut bir ilişkinin dinamiğinin tamamen değişmesi anlamına gelirken bazılarınız içinse yepyeni bir ilişkiye giriş anlamına gelebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa şimdi dürüstlük sınavı başlıyor. Artık rol yapma dönemi bitti. Karşınızdakine karşı olduğu kadar kendinize de dürüst olma zamanı. Uranüs bu kareyle adeta şunu söylüyor: ya özgür olacaksın ya da zincirlerini kendin kıracaksın. Bu yüzden bazı ilişkilerde kopuşlar yaşanabilir. Ama unutmayın, her bitiş aslında bir özgürleşmedir.
Tutulma sadece duygusal ilişkilerle sınırlı değil, iş ortaklıkları, sözleşmeler ve sosyal statüyle bağlantılı tüm dinamikleri etkiliyor. Bu dönemde yeni bir anlaşma, ortak proje ya da profesyonel işbirliği gündeme gelebilir. Ama Uranüs'ün kare etkisiyle koşullar ani şekilde değişebilir. Esnek olmanız, yeni sisteme uyum sağlamanız gerekiyor. Kariyerinizde veya toplum önündeki imajınızda büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Artık nasıl görünmek istiyorsunuz? Bir aslan olarak sahnede nasıl bir rol üstleneceğinize siz karar vereceksiniz. Gökyüzü size diyor ki kendini yeniden yaratmaktan korkma. Işığını kiminle paylaştığın her şeyi değiştirir. Bu tutulma sırasında Venüs de Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum haritanızın 8. evinde, yani derin duygusal bağlar, paylaşımlar ve dönüşüm alanında gerçekleşiyor. Bu sizler için güçlü bir duygusal uyanış anlamına geliyor. İlişkilerde yüzeysel bağların artık sizi tatmin etmediğini fark edeceksiniz. Artık daha derin, ruhsal, kalpten gelen bir birliktelik istiyorsunuz. Bu enerji aynı zamanda finansal paylaşımları da gündeme getiriyor. Eşinizin ya da ortağınızın maddi durumunda değişimler yaşanabilir. Bazı aslanlar için bu miras, sigorta veya yatırımlarla ilgili yeni bir gelişmeyi tetikleyebilir. Venüs ve Kuzey Ay düğümü size diyor ki korkularından özgürleş, gerçek sevgiyi teslimiyette başlar. Ama unutmayın, bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne ve Yay Burcu'ndaki Lilith'e de tek kare yapıyor. Yani duygusal karmaşa, kıskançlık ve güvensizlik enerjileri de yüzeye çıkabilir. Ama bu sizin sınavınız değil, bu artık eski aşk anlayışınızı dönüştürme fırsatı. Gökyüzünde Neptün ve Satürn de Koç burcunda kavuşum açısında olacaklar sizin 9. evinizde. Yani inançlar, felsefe, eğitim ve uzak hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu güçlü enerji size büyük bir bilinç sıçraması getiriyor. Hayata bakış açınız değişiyor. Artık her şeyi kontrol etmeye çalışan değil, yaşamın akışına güvenen bir bilgelik geliştiriyorsunuz. Bu dönemde yurt dışı, yüksek öğrenim, yayıncılık ve öğreticilik temaları öne çıkıyor. Bir vizyon inşa etme sürecindesiniz ama bu vizyon sadece akıl değil, ruh rehberliğinde de oluşacak. Satürn'ün etkisiyle disiplin kazanırken Neptün size kalpten inanmayı öğretecek. Merkür ise Balık burcunda bu tutulma sırasında duyarlı bir konumda ve Yengeç'teki Jüpiter'le de üçgen açıda sizin için iletişimde empati, sezgi ve ilham getiriyor. Bu dönemde konuşmalarınız, yazdıklarınız ve ifadeleriniz başkalarına ilham olabilir. Bir aslan olarak doğal liderlik yeteneğinizle şimdi başkalarını motive etme gücünüz daha da artıyor. Bu enerji özellikle sahne sanatları, medya, psikoloji veya eğitmenlik alanında parlama potansiyelinizi yükseltiyor. Size gökyüzü diyor ki sözlerine ışık saç, çünkü senin sesin başkalarının yüreğinde yankılanacak. Sevgili aslanlar, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki tutulma size diyor ki gerçek güç birlikte yaratabilmekte gizli. Artık eski ilişki kalıpları, tek taraflı dengeler sona eriyor. Bu tutulma sizin için hem ilişkisel hem de toplumsal düzeyde yeni bir sayfa. Kimlerle yürüyeceğinizi, kimlerle vedalaşmanız gerektiğini artık çok net göreceksiniz. Bu dönemde sevgi, sadakat ve özgürlük arasında bir denge kurmayı öğreniyorsunuz ve evrenin mesajı açık. Kendinle barışan aslan artık kalbiyle hükmeder. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 2026 yılının en önemli dikkat çekici güneş tutulmalarından biri 17 Şubat Kova burcundaki güneş tutulması. Sizin için adeta düzen kurma, hizmet etme ve yaşam alışkanlıklarını yenileme zamanı anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 6. evinde, yani iş, sağlık, günlük rutinler ve yaşam düzeninizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma hayatını hangi sisteme göre yönetiyorsun sorusunu size yüksek sesle soracak. Artık eski planlar, eski alışkanlıklar veya size yük olmuş görevler işlemiyor. Kısacası gökyüzü sizi daha bilinçli bir yaşam standardına çağırıyor. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda yenilikçi, rasyonel ama aynı zamanda topluma katkı sağlayan bir enerji taşır.
Bu enerji sizin için çalışma ortamınızda önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Ancak bu tutulma aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs'te de kare açı alıyor. Bu da bir değişimin ani, beklenmedik ve sizi konfor alanınızdan çıkaracak şekilde gelişebileceğini gösteriyor. Bir projede, iş ortamında ya da ekip arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Belki bir görev sona erebilir, belki de yepyeni bir alanın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Uranüs'ün mesajı net. Değişim senin düşmanı değil, en büyük öğretinin kapısı. Bu tutulma sizi kendi yeteneklerinizi daha özgün biçimde kullanmaya teşvik ediyor. Artık sisteme uymak değil, sistemi sizin kurmanız zamanı. 6. evdeki tutulma aynı zamanda bedeninizi, sağlığınızı ve zihinsel dengenizi de etkiler. Bu dönemde özellikle stres yönetimi, beslenme, ruh-beden dengesine özen göstermeniz gerekiyor. Kova enerjisi sinir sistemiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla fazla zihinsel yüklenme, planlama takıntısı ya da sürekli analiz etme eğilimi sizi yorabilir. Bırakın bazı şeyler doğal akışında gelişsin. Bu tutulma sağlıklı alışkanlıkları hayatınıza dahil etmeniz için mükemmel bir fırsat. Yoga, nefes çalışmaları, doğa yürüyüşleri, meditasyon, dua gibi aktiviteler zihinsel berraklığınızı arttıracak. Unutmayın Başaklar, bedeniniz bir makine değil, ruhunuzun yuvası. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacaklar. Sizin haritanızın 7. evinde, yani ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında gerçekleşiyor. Bu enerji kader planınızda önemli bir ilişkiyi öne çıkarabilir. Yeni bir insan hayatınıza girebilir. Mevcut bir ilişkiniz derinleşebilir ya da bitmesi gereken bir bağ artık sonlanabilir. Venüs ve Kuzey Ay düğümü size diyor ki ruhunun kontratına sadık kal. Her ilişki seni bir şeye uyandırmak için gelir. Ama bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da ilişkilerde eski kontrol alışkanlıklarınızla yüzleşeceğinizi gösteriyor. Belki fazla analiz eden mükemmeliyetçi tarafınız karşınızdaki kişiyi ya da ilişkideki akışı kontrol etmeye çalışabilir ama bu tutulma size şunu öğretiyor. Gerçek bağ kontrolde değil, teslimiyetle kurulur. Gökyüzünün daha büyük bir birleşimi de Koç burcunda yaşanıyor. Neptün ve Satürn Koç burcunda kavuşum açısındalar. Birkaç gün sonra da kavuşacaklar, bu tutulmadan sonra gerçekleşecek kavuşum. Sizin 8. evinizde, yani kriz, dönüşüm ve ortak paylaşımlar alanında gerçekleşiyor. Bu enerji sizi hem duygusal hem de maddi anlamda büyük bir yeniden yapılanma sürecine itiyor. Eski korkular, kontrol ihtiyacı, kaybetme endişesi. Tüm bunlar yüzeye çıkacak. Çünkü artık sizi özgürleştirmek için bu çözülmelerin yaşanması gerekiyor. Bu kavuşum krizden bilgelik doğurur. Bir dönemi kapatıyor, sizi daha derin bir güven duygusuna taşıyor. Artık ben her şeyi tek başıma yaparım değil, güvenerek dönüşürüm diyorsunuz. Merkür ise Balık burcunda bu tutulma esnasında ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le de üçgen açıda sizler için duygusal ve zihinsel farkındalığı güçlendiriyor. Bu enerji özellikle iletişim, danışmanlık, terapi, öğreticilik veya yazı alanlarında size büyük bir akış getiriyor. Sözcükleriniz başkalarının hayatına dokunabilir. Mantıkla kalp arasındaki köprüyü kurduğunuzda gerçek şifayı da bulacaksınız. Bu yüzden tutulma dönemi bilgi ve sezgiyi birleştirerek başkalarına rehberlik etmeniz için mükemmel bir zaman dilimi. Sevgili Başaklar, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki Güneş tutulması sizin için hayat düzeninizi kökten yenilenme sürecini başlatıyor. Artık başkalarına hizmet etme biçiminiz değişiyor, çalışma ortamınız farklılaşıyor ve sağlık bilinciniz yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Bu tutulma size diyor ki kendini tüketmeden hizmet et, düzeni değil dengeyi kutsal say. Artık mükemmeliyet değil, bütünlük sizin yeni hedefiniz olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir güneş tutulması süreci diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Şubat'taki Kova burcunda gerçekleşen halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50
dakikada gerçekleşecek. Sevgili teraziler, 2026'nın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri bu 17 Şubat'taki Kova burcundaki halkalı güneş tutulması. Sizin için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade etme alanlarında büyük bir dönüm noktası yaratıyor. Çünkü tutulma haritanızın 5. evinde, yani kalpten gelen neşe, aşk ve özgün yaratıcılıkla ilgili alanlarda gerçekleşiyor. Bu size ben neyle gerçekten mutlu oluyorum sorusuna cevap arayacağınız bir sürecin başlangıcı. Güneş ve Ay Kova burcunda duygusal bağlarda özgürlük, bireysellik ve yenilik arayışını getiriyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le de karşıt açıda aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, ani başlangıçlar ya da sürpriz bitişler gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu eski bir aşk hikayesinin aniden yeniden canlanması anlamına gelirken bazılarınız için yepyeni bir insanın kalbinize dokunması anlamına da gelebilir. Ama Uranüs'ün mesajı çok net. Gerçek aşk özgür bıraktığınızda filizlenir. Eğer bir ilişkide sıkışmış, kısıtlanmış veya duygusal olarak bastırılmış hissediyorsanız bu tutulma sizi zincirlerinizden kurtaracak. Belki de artık bu ilişki beni büyütmüyor diyerek bir sayfayı kapatacaksınız. Ama unutmayın, her bitiş sizi kendi hakikatinize daha fazla yaklaştırır. 5. ev tutulmaları aynı zamanda yaratıcı projelerinizi, potansiyelinizi de açığa çıkarır. Bu dönemde sanatsal, estetik veya üretken yanınız daha da güçlenecektir. Yeni bir hobiye başlayabilir, sanatsal bir projede ön plana çıkabilir veya topluluk önünde kendinizi gösterebilirsiniz. Kova enerjisi sizi kalıpların dışına çıkmaya çağırıyor. Artık kendinizi başkalarının onayına göre değil, içinizdeki özgün sese göre ifade etme zamanı. Bu tutulma size şunu fısıldıyor: gerçek zarafet kendin olma cesaretindedir. Yaratıcılık yalnızca sanatla sınırlı değil, hayatı nasıl yaşadığınız, sevdiğiniz, düşündüğünüz her şeyin içine işleyen bir enerji. Ve bu tutulma sizi yeniden yaratmanın eşiğine getiriyor. 5. ev aynı zamanda çocuklar, doğurganlık ve geleceğe dair projeleri temsil eder. Bu nedenle bazılarınız için bu tutulma çocuk sahibi olma, ebeveynlikte yeni bir dönem veya çocuklarla ilgili sorumlulukların artması anlamına da gelebilir. Diğer bir olasılık ise kendi yaratımınız olan bir projenin doğumudur. Bir kitap, bir sanat eseri, bir sosyal girişim. Bu tutulma size yarattıklarınla dünyaya iz bırak diyor. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum haritanızın 6. evinde, yani çalışma düzeni, hizmet alanı ve sağlıkla ilgili konularda gerçekleşiyor. Bu sizin için kalpten gelen bir şifalanma ve başkalarına hizmet etme döngüsünün başlangıcı. Belki işinizde daha anlamlı bir yöne gitmek istiyorsunuz. Belki de ruhsal olarak sizi beslemeyen görevlerden uzaklaşmak istiyorsunuz. Venüs burada diyor ki artık sadece üretmek değil, kalpten katkı sunmak istiyorsun. Bu enerji duygusal olarak yorgun olduğunuz alanlarda da şifa getiriyor. Ancak Başak'taki Güney Ay düğümü bu kavuşuma karşıtlık yapıyor. Yay burcundaki Lilith de kare açı yapıyor ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da bazı içsel çatışmaları beraberinde getirebilir. Kendinizi fazla eleştiriyor, yeterince iyi değilim duygusuna kapılıyor olabilirsiniz ama gökyüzü size şunu hatırlatıyor: hizmet etmek mükemmel olmaktan değil, içten olmaktan geçer. Ve gökyüzünde Satürn ve Neptün de Koç burcunda kavuşum açısındalar. Önemli bir kavuşum bu. Sizin 7. evinizde, yani ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Bu oldukça güçlü bir etki. Bir yandan duygusal sınırlarını netleştirmeniz gerekirken diğer yandan ruhsal bağlarınızı derinleştireceksiniz. Bazı ilişkiler bu dönemde gerçek dayanıklılık testinden geçebilir. Eğer bir ilişkide yalnızca ya hayale veya bağımlılığa dayanıyorsanız bu enerji bu bağı çözer. Ama ilişkiniz sevgi, anlayış ve ortak amaç üzerine kuruluysa bu kavuşum sizi daha da kenetleyecektir. Satürn sorumluluk ister, Neptün teslimiyet ve siz bu tutulmayla birlikte şunu öğreniyorsunuz: gerçek bağ hem özgür hem de güvenli olabilir. Bu tutulma esnasında Merkür de Balık burcunda ve Jüpiter'le de üçgen açıda. Bu kombinasyon hem iletişimde hem de sosyal çevreyle ilişkilerde büyük bir akıcılık getiriyor.
Sözlerinizle insanlara dokunabilir, yazdıklarınızla kalpleri yumuşatabilirsiniz. Özellikle iş hayatında empati, anlayış ve sezgiyle hareket etmek sizi öne çıkaracak. Bu dönemde duygusal zekanız en güçlü rehberiniz olacak. Sevgili teraziler, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için kalpten gelen mutluluk temasını yeniden tanımlıyor. Artık dış dünyanın onayına göre değil, içsel tatminlerinize göre yaşam kurma zamanı. Bu tutulma size diyor ki gerçek zarafet kendi kalbinin ritminde dans etmektir. Aşkta, yaratıcılıkta, çocuklarla veya projelerinizde her şeyin merkezinde siz olacaksınız. Bu tutulma kalbinizle hayatı yeniden yaratma cesaretini size armağan ediyor. Ve unutmayın, sevgiyle yaratan terazi evrenin dengesini değiştirebilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 17 Şubat 2026 tarihinde Kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Sevgili akrepler, 2026'nın en çarpıcı gökyüzü olaylarından biri bu. Kova burcundaki güneş tutulması 17 Şubat'ta gerçekleşen. Sizin için köklenme, aidiyet ve içsel huzur temalarında güçlü bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Çünkü tutulma haritanızın 4. evinde, yani ev, aile, geçmiş ve iç dünyanızla ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor: kendini yeniden inşa et. Çünkü içsel güvenin değiştiğinde hayatın temelleri de değişir. Ev ve aile alanında büyük değişimlere gebe bir tutulma bu. Güneş ve Ay Kova burcunda ailevi konularda özgürleşme, bireyselleşme ve yeni bir düzen kurma ihtiyacını tetikliyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'te de kare açıda, özellikle ilişkiler ve aile bağları alanında ani değişimler yaşanabilir. Ev taşımak, aileden ayrılmak, miras konuları ya da geçmişle ilgili bir yüzleşme gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu tutulma artık kendi yoluma gitmeliyim diyerek bağımsız bir yaşam alanı kurmak anlamına da gelebilir. Bazılarınız içinse aile ilişkilerinde yeni sınırlar belirleme sürecini başlatabilir. Uranüs burada net bir mesaj veriyor. Gerçek aidiyet özgürlüğünden vazgeçtiğinde değil, kendine sadık kaldığında başlar. Bu yüzden bazı bağlar kopabilir ama yerine daha dürüst, daha sağlam temeller atılacaktır. 4. ev aynı zamanda bilinçaltını, geçmiş kayıtlarını ve içsel güven duygusunu da temsil eder. Bu tutulma sizi en derin duygusal köklerinize inmek üzere çağırıyor. Belki geçmişten gelen bir korku, bir yara ya da çocukluk döneminden taşıdığınız bir güvensizlik yüzeye çıkacak. Ama bu bir kriz değil, şifa fırsatı. Gökyüzü size diyor ki geçmiş seni tanımlar ama seni sınırlayamaz. Artık geçmişi onurlandırarak kendi içsel gücünüzü yeniden tanımlama zamanı. Bu tutulma iç dünyanızı yeniden yapılandırarak sizi daha güçlü, daha huzurlu bir temele taşıyacaktır. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor olacak sizin 5. evinizde. Yani aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kalpten gelen mutluluk alanında gerçekleşiyor. Bu oldukça tatlı ama derin bir enerji sizi kalbinizin sesine kulak vermeye çağırıyor. Belki yeni bir aşk, belki yaratıcı bir proje, belki de çocuklarla ilgili duygusal bir farkındalık. Venüs burada diyor ki kalbini aç, çünkü gerçek güven sevgiyle başlar. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Yani duygusal karmaşalar, geçmiş aşkların izleri veya kıskançlık temaları gündeme gelebilir. Ama bu sizi sınamak için değil, kalpten sevmeyi yeniden öğrenmeniz için geliyor. Kuzey Ay düğümü Balık'ta teslimiyet, merhamet ve sezgisel bağlar diyor. Siz artık güçle değil, kalple yönetmeyi öğreniyorsunuz. Gökyüzünde Neptün ve Satürn'de Koç burcunda kavuşum açısında olacaklar bu tutulma esnasında. Sizin 6. evinizde, yani iş, sağlık ve günlük yaşam düzeninizle bağlantılı
alanda gerçekleşiyor. Bu sizin için oldukça dönüştürücü bir etki. Bir yandan sorumluluklar artabilir, diğer yandan ruhsal disiplin, sağlık bilinci ve yaşam dengesi güçlenir. Satürn size sistem kurmayı öğretirken Neptün size akışta kalmayı hatırlatır. Bu ikisinin birleşimi size şu dersi getiriyor. Gerçek güç hem çalışkan hem de huzurlu olabilmekte. Bu dönem özellikle bedensel sağlık, çalışma düzeni ve yaşam tarzı konularında derin farkındalıklar getirebilir. Kendinizi tüketmeden üretmeyi öğreniyorsunuz. Bu tutulma esnasında Merkür de Balık burcunda, sezgisel konumda ve Jüpiter'le de üçgen açıda. Bu sizin için yüksek ruhsal farkındalığı bir yüksek iletişim dönemi anlamına geliyor. Sözleriniz, duygularınız ve sezgileriniz daha net bir şekilde akıyor. Bazılarınız için bu eğitim, danışmanlık veya rehberlik alanlarında başkalarına ilham vermek anlamına gelebilir. Kelimelerinizle şifa dağıtıyorsunuz ama bu şifa yalnızca başkalarına değil önce kendinize dokunacaktır. Sevgili akrepler, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için içsel yeniden yapılanmanın ve duygusal özgürleşmenin simgesi. Ailevi bağlarda, ev düzeninde ya da geçmişle ilgili duygularda önemli bir dönüm noktasındasınız. Artık sizi geçmişe bağlayan zincirleri çözüyorsunuz. Bu tutulma size diyor ki gerçek güven kim olduğuna barıştığında başlar. Kendinizi yeniden köklendiriyorsunuz ama bu sefer geçmişin değil özünüzün üzerine. Ev, aile, sevgi ve yaşamın temelleri artık hepsi daha özgün, daha sade ve daha gerçek olacak. Ve unutmayın sevgili akrepler, küllerinizden yeniden doğmak sizin doğanızda var. Bu tutulma o doğuşun başlangıç noktası. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar. Güneş tutulması özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2026 yılının en dikkat çekici tutulmalarından biri 17 Şubat'taki Kova burcundaki güneş tutulması sizin için zihinsel uyanış anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 3. evinde yani iletişim, öğrenme, yakın çevre, kardeşler ve fikir alışverişi alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma düşünme biçiminizi tamamen değiştiriyor. Artık olaylara eski gözlerle bakamazsınız. Zihin kalıplarınız, fikirleriniz, hatta kullandığınız kelimeler bile değişmek üzere. Gökyüzü size diyor ki kelimelerin kaderini değiştirir. Ne söylersen onu yaşarsın. Kova burcundaki güneş ve ayın kavuşumu zihin dünyanızda güçlü bir yenilenmeyi temsil ediyor. Ancak bu kavuşum Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Bu değişim ani, sarsıcı ama aynı zamanda özgürleştirici bir biçimde gelişecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız ya da birlikte çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bazı ilişkilerde kopuşlar olabilir ama yerini daha dürüst, daha samimi bağlar alacaktır. Uranüs size şunu söylüyor. Zihnini zincirlerinden kurtar. Farklı düşünmek bazen en büyük cesarettir. Bu tutulma size yeni bir düşünce sistemi kazandırıyor. Belki yeni bir eğitim, belki yeni bir yazı projesi, belki de dijital bir platformda görünür olma fırsatı. Artık fikirlerinizle sahneye çıkma zamanı. 3. ev aynı zamanda eğitim, yazılı iletişim ve öğrenme süreçlerini temsil eder. Bu tutulmayla birlikte bilgiyle olan yaklaşımınız kökten değişecek. Artık ezber değil, farkındalıkla öğrenme zamanı. Belki yeni bir alanda eğitim alacaksınız, belki bir kitap yazacaksınız, belki de öğretici bir içerik üretmeye başlayacaksınız. Bu tutulma yay doğanızın en güçlü yönünü, öğrenme aşkınızı yeniden aktive ediyor. Ama bu sefer bilgi sadece teorik değil, ruhsal bir derinlikle geliyor. Bu tutulma sırasında Venüs de Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda olacak. Haritanızın 4. evinde yani aile, kökler ve içsel güven alanında gerçekleşiyor. Bu enerji duygusal olarak sizi yumuşatıyor. Aile ilişkilerinde sevgiyle şifalanma, ev düzeninde değişiklikler veya köklerinize dönüş teması gündeme gelebilir. Venüs burada diyor ki evini sevgiyle yeniden inşa et, gerçek güven kalpten gelir.
Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay Burcu'ndaki Lilith'e kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da kendini sabote etme döngülerine dikkat çekiyor. Belki geçmişte sizi sınırlayan bir inanç sistemi ya da her şeyi ben bilirim tutumu yüzeye çıkabilir. Ama artık bu kalıpları bırakma zamanı. Kuzey Ay düğümünün mesajı net, teslimiyet en yüksek bilgeliktir. Gökyüzünde Neptün ve Satürn'de Koç burcunda kavuşum açısında 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve özgün ifadenizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu enerji size güçlü bir yaratım alanı açıyor. Artık hayallerinizi disipline etme zamanı. Belki uzun süredir ertelediğiniz bir sanat projesi, bir hobi ya da yaratıcı fikir bu dönemde somut bir biçim kazanmaya başlayacak. Neptün ilham verir, Satürn yapı kurar. Birlikte size diyorlar ki hayalini ciddiye al. Çünkü inandığın şey gerçeğe dönüşebilir. Bu dönemde aşk ilişkilerinizde de daha derin bir bağ kurmak isteyeceksiniz. Artık yüzeysel heyecanlar değil, kalpten gelen bütünlük sizi besleyecek. Bu tutulma esnasında Merkür ise Balık burcunda, Jüpiter'le üçgen açıda. Bu sizin için büyük bir zihinsel açıklık ve sezgiyle bilgelik getiriyor. Konuşmalarınız, yazılarınız, paylaşımlarınız artık sadece bilgi değil, ilham taşıyor. Bu enerji sizi öğretici, rehber veya konuşmacı bir role itebilir. Topluluk önünde konuşmak, bilgi paylaşmak, içerik üretmek hepsi bu dönemde güç kazanıyor. Gökyüzü size diyor ki bilgini paylaş. Çünkü ışığın başkalarının yolunu aydınlatabilir. Sevgili yaylar, 17 Şubat Kova burcundaki halkalı güneş tutulması sizin için zihinsel devrim anlamına geliyor. Artık eski düşünce kalıplarını bırakıyor. Daha özgün, daha evrensel bir bakış açısına geçiyorsunuz. Kardeşler, yakın çevre, fikir alışverişleri, tüm bu alanlarda yeni bir sayfa açılıyor. Bu tutulma size diyor ki gerçek bilgelik yargısız farkındalıkta gizlidir. Artık konuşmalarınız, fikirleriniz ve sözleriniz sadece size değil çevrenize de ilham verecek. 2026 boyunca sizler kelimelerinizle kader yazanlardan olacaksınız ve evrenin mesajı açık. Anlam arayan yaylar, şimdi anlamın kendisine dönüşüyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 17 Şubat 2026 tarihinde Kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Sevgili oğlaklar, 2026 yılının en çekici gökyüzü olaylarından biri 17 Şubat tutulması, güneş tutulması. Sizin için maddi güven, özdeğer ve üretim gücü alanında köklü bir değişim getiriyor. Çünkü bu tutulma haritanızın 2. evinde, yani para, kazanç, sahip olduklarınız ve kişisel değerlerinizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor: gerçek güven sahip olduklarından değil, kim olduğunu hatırladığında doğar. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda size yeni bir kazanç modeli, farklı bir gelir kaynağı ya da parayla olan ilişkinizi yeniden tanımlama fırsatı getiriyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le kare açıda, maddi konularda ani gelişmeler, sürpriz değişimler ya da beklenmedik giderler gündeme getirebilir. Bu durum sizi ilk etapta huzursuz da edebilir, çünkü Oğlak doğası istikrarı sever ama Uranüs'ün mesajı açık. Gerçek istikrar değişime direnmekte değil, ona akıllıca uyum sağlamakla kurulur. Bu tutulma sizi finansal anlamda daha yenilikçi, dijital ya da bağımsız bir düzene yönlendiriyor olabilir. Bazılarınız için bu iş modelini dönüştürmek, bazılarınız için ise pasif gelir, yatırım ya da farklı kazanç yolları geliştirmek anlamına gelebilir. Paraya bakışınız kökten değişiyor. Artık sadece kazanmak değil, değer üretmek istiyorsunuz. 2. ev yalnızca maddi kazançları değil, aynı zamanda özdeğer duygusunu da temsil eder. Bu tutulmayla birlikte kendinize biçtiğiniz değeri yeniden sorgulayabilirsiniz. Belki uzun süredir görünmeyen emeğinizin fark edilmesini bekliyorsunuz. Belki de değerinizi dış onaylara bağladığınız bir döngü sona eriyor. Kova tutulması burada size şu mesajı veriyor: kendini değerli kılmak kimseye değil, kendine verdiğin söze bağlıdır. Bu yüzden bu dönem kendi yeteneklerinizi sahiplenme ve kendi emeğinize hakkını verme zamanı.
Bu tutulma ben neyi iyi yapıyorum, ne üretiyorum ve bundan nasıl bir tatmin duyuyorum sorusunun cevabını size getirecek. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacaklar. Bu kavuşum haritanızın üçüncü evinde, yani iletişim, fikir üretimi ve zihinsel bağlantılar alanında gerçekleşiyor. Bu etki size duygusal ve yaratıcı zekanızı kazanca dönüştürme fırsatı getiriyor. Venüs burada diyor ki zihninle değil kalbinle iletişim kur. Yazı yazmak, konuşmak, öğretmek, danışmanlık vermek veya sosyal medya üzerinden üretim yapmak isteyen oğlaklar için bu dönem büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık Yay Burcu'ndaki Lilith'e de tek kare açı yapıyor hepsi birlikte. Yani geçmişten gelen mantık odaklı düşünce sistemleri, biçimleri ya da fazla mükemmeliyetçi yaklaşımlar akışa engel olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümünün mesajı çok net. Bazen kazanmanın yolu teslim olmaktan geçer. Yani sezgilerinize güvenin, her şeyi analiz etmeye çalışmayın. Kalbiniz size ne diyorsa orada bereket vardır. Gökyüzünde Neptün'le Satürn de Koç burcunda kavuşum halindeler. Dördüncü evinizdeler, yani ev, aile, içsel güven alanında gerçekleşiyor. Bu etkiyle birlikte hem fiziksel hem de duygusal temellerinizi yeniden inşa edeceksiniz. Bazılarınız taşınabilir, ev düzeninde değişiklik yapabilir, bazılarınız içinse bu süreç geçmişle barışma anlamına da gelebilir. Satürn size istikrar kurmayı öğretirken Neptün iç huzurunun önemini hatırlatıyor. Birlikte size şunu söylüyorlar. Güçlü bir ev sadece duvarlarla değil, sevgiyle inşa edilir. Bu tutulma döneminde hem maddi hem duygusal anlamda sizi gerçekten güvende hissettiren temeller kurmak önceliğiniz olacak. Bu tutulma esnasında Merkür de Balık burcunda ve Jüpiter'le üçgen açıda. Bu sizin için özellikle zihinsel üretim, yazı, konuşma, pazarlama ve iletişim alanlarında büyük bir fırsat getiriyor. İlham gücünüz yüksek, sezgileriniz açık, sözleriniz etkili olacak. Bu enerji kazancınızı kelimeler, fikirler ya da yaratıcılıkla kazanma potansiyelinizi de arttırıyor. Yani aklınızla ürettiğiniz her şey değerlenecek. Gökyüzü size diyor ki sözlerinle sevgiyi kur, çünkü evren onları gerçekliğe dönüştürecek. Sevgili oğlaklar, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için hem maddi hem manevi anlamda yeniden yapılanma enerjisi taşıyor. Parayla, emekle ve değerle olan ilişkiniz değişiyor. Artık güven yalnızca birikimle değil, kendinize duyduğunuz inançla tanımlanacak. Bu tutulma size diyor ki gerçek zenginlik kim olduğunuza dair inancınızda gizli. Yani artık kendi emeğinizin değerini biliyor ve bu değeri dünyaya göstermekten çekinmiyorsunuz. 2026 yılı boyunca sizler sadece kazanan değil, değer yaratan olacaksınız. Bu evrenin mesajı net, köklerin sağlam, vizyonun özgür oldukça hiçbir şey seni yıkamaz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutunma süreci diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek Kova burcundaki halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakika Kova burcunda. Sevgili kovalar, bu 2026'nın önemli gökyüzü olaylarından biri bu sizin için. Çünkü güneş tutulması Kova burcunda 17 Şubat'taki hayatınızda yeni bir sayfa açabilme kabiliyetine sahip. Bu tutulma birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü ve hangi yönde ilerlemek istediğinizi kökten dönüştüren bir etki. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor. Artık eski benliğini arkada bırak, sahne senin ve senin hikayen yeni başlıyor. Güneş ve Ay sizin burcunuzda kavuşumda benlik duygunuzu, dış dünyaya yansıttığınız imajı ve yaşam yönünüzü sıfırlıyor. Bu 18 yıllık bir döngünün kapanıp yepyeni bir döngünün başlaması anlamına geliyor. Bu süreçte hem dış görünüşünüzde hem de enerjinizde büyük değişimler fark edebilirsiniz. Kendinizi farklı bir şekilde ifade etme isteği duyabilir. Artık ben kimim, nasıl biri olmak istiyorum sorularına samimi yanıtlar bulabilirsiniz.
Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'te kare açı yapıyor. Bu dönüşüm süreci oldukça sarsıcı ama özgürleştirici olacak demek oluyor. Ev, aile ve geçmişle ilgili bazı bağlar, sizi artık temsil etmeyen yönler birer birer çözülebilir. Uranüs burada size meydan okuyor. Gerçek özgürlük artık kim olmadığını fark etmekle başlar. Bazılarınız için bu taşınma, ilişkilerde yön değişimi ya da mesleki kimlikte tamamen yeni bir yön olabilir. Ama unutmayın, her şey sizi özgün benliğinize yaklaştırmak için gerçekleşiyor. Bu tutulma hayatınızın temel rotasında önemli bir sıçrama getiriyor. Yeni bir işe başlamak, evlenmek, taşınmak, kendi işinizi kurmak ya da uzun süredir ertelediğiniz bir kişisel değişimi hayata geçirmek mümkün. Artık başkalarının beklentilerini değil, kendi iç sesinizi dinliyorsunuz. Bu dönem ben bilincinizi güçlendirirken kaderinizin kontrolünü de elinize almanızı sağlıyor. Tutulma enerjisi sizi cesaretle harekete çağırıyor. Kendini yeniden tanımla, çünkü geleceğin anahtarı sende. Tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümde Balık burcunda kavuşumda, bu sizin ikinci evinizde, yani para, özdeğer ve güven alanında gerçekleşiyor. Bu enerji size duygusal ve manevi anlamda bolluk bilinci kazandırıyor. Artık parayla, emekle ve değerle ilişkinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Belki uzun süredir kendi emeğinizi küçümsediniz. Belki de değerinizin farkında değildiniz. Şimdi bu değişiyor. Venüs burada diyor ki gerçek kazanç ruhunun değerini fark ettiğinde başlar. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay Burcu'ndaki Lilith'te de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da geçmişten gelen kendini kanıtlama ihtiyacına dikkat çekiyor. Artık onay bekleme döngüsünden çıkmanız gerekiyor. Kuzey Ay düğümü Balık Burcu'ndayken mesajı net: teslim ol, akışta kal, evren seni destekliyor. Gökyüzünde Neptün ve Satürn'de Koç burcunda kavuşum açısındalar. 3. evinizde, yani düşünceler, iletişim ve fikir üretimi alanında gerçekleşiyor. Bu etki zihinsel olgunlaşma ve düşüncelerinizi somutlaştırma zamanı anlamına geliyor. Artık fikirleriniz soyut kalmıyor. Onları yapılandırmak, öğretmek ya da paylaşmak istiyorsunuz. Neptün ilham verir, Satürn bunu forma sokar. Birlikte size diyorlar ki hayalini ciddiye al, kelimelerini dikkatle seç. Yazmak, öğretmek, konuşmak, sosyal medya projeleri ya da dijital iletişim alanları bu dönemde öne çıkabilir. Zihniniz hem yaratıcı hem de disiplinli çalışacak. Bu da sizi bilgiyle liderlik eden bir konuma taşıyacak. Merkür ise bu tutulma esnasında Balık burcunda Jüpiter'den üçgen açı alıyor. Bu sizin için oldukça İlham verici bir kombinasyon. Sözleriniz şefkatli, duygularınız derin ve iletişiminiz içten olacak. İnsanlara yalnızca fikir değil, umut ve vizyon da vereceksiniz. Bu enerji özellikle iş veya toplumsal alanlarda sizi ön plana çıkarabilir. Bir mentor, konuşmacı veya rehber gibi görünmeye başlayabilirsiniz. Gökyüzü size diyor ki konuş. Çünkü senin sesinle birçok kişi yönünü bulacak. Sevgili Kovalar, 17 Şubat 2026 Güneş tutulması sizin için yeni bir hayat döneminin başlangıcı. Artık kim olduğunuzu, nasıl görünmek istediğinizi ve hangi yöne gitmek istediğinizi netleştiriyorsunuz. Kova tutulması size diyor ki artık eski rollerini bırak. Çünkü evren senden özgün hikayeni yazmanı istiyor. Bu tutulmayla birlikte hayatınızın pusulası yeniden ayarlanıyor. Bazı kapılar kapanıyor ama her kapanan kapı sizi özünüze daha da yakınlaştırıyor. Ve unutmayın, siz geleceğin burcusunuz. Bu tutulma sizi kendi geleceğinizin mimarı yapıyor. 2026 boyunca sizler hem kendinizi hem de dünyayı dönüştürme gücüne sahip olacaksınız. Evrenin mesajı net. Kendin ol. Çünkü insanlık senin özgün ışığına ihtiyaç duyuyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, güneş tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 17 Şubat 2026 tarihinde Kova burcunda gerçekleşen bir güneş tutulması var. 15.03'te 28 derece 50 dakikada. Bu 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olayı sizler için ruhsal bir yeniden doğuş,
içsel arınma ve tamamlanma dönemi başlatıyor. Çünkü bu tutulma haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı, geçmiş karmalar, kapanışlar ve ruhsal farkındalık alanında gerçekleşiyor. Bu enerji görünmeyeni görünür kılıyor, sanki perde aralanıyor ve siz uzun zamandır fark etmediğiniz içsel bir gerçeği nihayet görüyorsunuz. Tutulma size şunu fısıldıyor: bırakman gerekenleri bırak. Çünkü yeninin ışığı ancak boşlukta doğar. 12. evde gerçekleşen güneş tutulmaları genellikle bir tamamlanma döngüsünü temsil eder. Bu tutulma 18 yıllık bir içsel hikayenin son perdesi gibi. Bazı inançlar, alışkanlıklar, korkular veya bağımlılıklar bu dönemde yüzeye çıkabilir. Amaç sizi sarsmak değil, özgürleştirmektir. Kova burcundaki bu tutulma sizi artık geçmiş gölgesinde yaşamamaya davet ediyor. Geçmişte bastırdığınız duygular, unuttuğunuz yönler, hatta içsel özlemler yeniden hatırlanıyor. Uranüs'ün Boğa burcundan yaptığı kare açı bu farkındalığı ani bir içsel aydınlanmaya dönüştürebilir. Bir anda bir şeylerin farkına varabilir, yaşam yönünüzü tümüyle değiştirecek bir içsel uyanış yaşayabilirsiniz. Uranüs'ün mesajı açık: gerçek özgürlük önce zihninde başlar. Bu yüzden bu tutulma döneminde biraz yalnız kalmak, meditasyon yapmak, dua etmek, geçmişi anlamlandırmak ve sezgilerinize güvenmek çok önemli. 12. ev tutulması görünmeyenin alanıdır. Sizi durduran şeyler artık görünür olacak. Belki bilinçaltı korkuları, belki de kendinizi farkında olmadan sabote ettiğiniz alanlar. Ama bu tutulma aynı zamanda güçlü bir karmik temizlenme getiriyor. Yani geçmişte verdiğiniz çabaların karşılığında da bu dönemde gelmeye başlayacaktır. Bazı kapılar kapanacaktır ama bu kapanışlar sizi daha yüksek bir farkındalığa taşıyacaktır. Bu tutulma siz balıklar için ruhsal bir reset enerjisi. Sanki hayatınızın perde arkası yeniden yazılıyor. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşum burcunuzda, birinci evinizde, bu kadersel yeniden yazılma durumu, konumu. Kader burada yeniden yazılıyor. Venüs burada zerafeti, şefkati, sevgiyle var olmayı temsil eder. Kuzey Ay düğümü ise ruhsal yönünüzdür. Yani siz bu tutulmayla birlikte yeni bir benlik doğuruyorsunuz. Geçmişte kendinizi geri planda tutmuş, fazla fedakar olmuş olabilirsiniz. Ama evren şimdi size diyor ki sevgi vermek kadar sevgiyi kabul etmeyi de öğren. Bu enerji hem duygusal hem fiziksel anlamda bir yeniden doğuş getiriyor. Artık hem kendinizi hem de yaşamınızı daha yüksek, daha sezgisel, daha kalpten bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Yani bazı ilişkilerde sınır koyma teması gündeme gelebilir. Artık kimseyi kurtarmak zorunda değilsiniz. Gerçek şefkat önce kendinize gösterdiğiniz sevgiden başlar. Gökyüzünde Neptün ve Satürn'de Koç burcunda kavuşum açısında olacaklar. İkinci evinizde, yani para, değer ve öz saygı alanında gerçekleşiyor. Bu enerji ruhsal yönünüze maddi dünyayı dengelemeyi öğretiyor. Bir yandan içsel huzur ararken diğer yandan hayatın somut sorumluluklarını da üstleneceksiniz. Neptün size sezgisel bolluğu öğretirken Satürn bu bolluğu somut hale getirmenizi sağlıyor. Yani artık sadece hayal etmek değil, hayalini yapılandırma zamanı. Bu dönemde kazanç biçiminiz değişebilir. Yaratıcı veya ruhsal yönünüzü işe dönüştürebilirsiniz. Sanat, şifa, eğitim veya rehberlik alanında ilerlemek mümkün olabilir. Bu tutulmada Merkür ise Balık burcunda Jüpiter'le üçgen açıda. Bu etki sizin için hem duygusal hem de ruhsal anlamda derin bir farkındalık getiriyor. Kelimeleriniz şifa taşıyabilir ve iç dünyanızı paylaşmak artık sizi güçlendirebilir. Sanatla, yazıyla, müzikle ya da spiritüel konularla ilgileniyorsanız bu dönem ilham akınışınızın doruğunu yaşatır size. Evren adeta sizin aracılığınızla konuşur. Gökyüzü size diyor ki kalbinden konuş, çünkü senin sesin başkalarının şifası olabilir. Sevgili balıklar, 17 Şubat 2026 Güneş tutulması Kova burcundaki sizin için ruhsal bir kapanış ve yeniden
doğuş döneminin habercisi. Geçmişin yüklerini bırakıyor. Artık eski beni geride bırakıyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte hayatınızın perde arkasında büyük bir temizlik gerçekleşiyor. Kova enerjisi size diyor ki artık kendi ışığını gizleme. Çünkü senin sezgilerinle dünya daha güzel, daha iyi olabilir. 2026 bu yılı boyunca sizler içsel sezgilerinizi güce, şefkate ve bilgelikle yönlendirilmiş eylemlere dönüştüreceksiniz. Ve unutmayın, bu tutulma sizi görünmeyenden görünür olma enerjisi taşıyor. Yani ruhunuzun hikayesi artık dünya ile konuşuyor. Evrenin mesajı net. Bırak gitsin. Çünkü yeni sen tam da bu sessizlikten doğacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.